Gülümseden Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videolarımın altındaki kırmızı yazılı abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olabilir ve örgülerimi, videolarımı her zaman sizler de takipte kalabilirsiniz. Bugünkü örgü anlatımda ise en pratik çorap patik modeli yapımını sizlerle paylaşacağım. Böyle bebekleriniz, çocuklarınız için çok güzel bir model, çok da pratik bir model. İnşallah beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş olursunuz. Videolarımı beğenip yorum yaparak destek olursanız çok mutlu olurum. Patik çorabımıza şişimize ilmek atarak başlıyoruz. Dördün katları şeklinde ilmek atmayı unutmayalım. Sonrasında bir kere de örüp bitiriyoruz ve dikildikten sonra patik çorabımız bakın böyle çok güzel, çok şirin bir model haline geliyor. Şimdi modelimizin yapımına hep birlikte geçelim. Bu sayıları ben 0-6 aylık bebekler için uyguladım. Sizler daha da artırarak büyütebilirsiniz. Evet, modelimiz için gerekli malzemelerimiz 2 renk patiklik ip kullandım. 3 milimetre şiş kullandım. İğnemiz var dikiş için, bir de makasımız var iplerimizi kesmek için. Şimdi modelimize, yani patiğimize 4'ün katları şeklinde ilmek atarak başlayabilirsiniz. İstediğiniz kadar büyütüp küçültebilirsiniz bu şekilde. Ben toplam 36 ilmek atarak şişime başladım. 4'ün katı şeklinde. 4'ün katı olmasına dikkat edelim. Bu şekilde ilmeklerimi atarak örüyorum. İpi boynuma atarak örüyorum. Şu şekilde 36 tane ilmek atalım. Evet, 36 tane ilmeğimizi bu şekilde şişimize attık ve örmeye başlıyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerini ters olarak ördüm. Bir sonraki ilmeğimi düz olarak ördüm. Yine bir sonrakini şöyle düz olarak ördüm. 2 tane ters, 2 tane düz olarak lastik örgü uygulayacağız. Böyle sıranın sonuna kadar gidelim. 2 düz, 2 ters şekilde sırayı tamamlayalım. Evet, en son 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. O şekilde denk geldi. Şimdi burası örgünün düz yüzü. Bakın. Örgünün düz tarafı, şöyle alt tarafı çizgi çizgi daha düzgün duruyor. Örgünün ön tarafı olarak kabul ediyoruz. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldım. Sıradaki ters görünüyor. Ters örüyorum. Bir sonrakilerin ikisi düz. 2 tane düz. Diğer ikisi ters. Bu şekilde yine 2 düz 2 ters ilmekleri böyle göründüğü şekilde örelim. Arkada ve önde aynı şekilde 2 ters 2 düz şekilde lastik örgü yapalım. Bakın şöyle. İstediğiniz boyutlukta, uzunlukta bu lastik örgüyü yapabilirsiniz. Şimdi sıraları tamamlayalım. İstediğimiz uzunluğa kadar örelim. Evet, lastik örgümüzü ördük. Şimdi tüm ilmekleri ters olarak öreceğiz. Örgünün şu an ön yüzündeyim. Önde ve arkada ilmekleri ters olarak örelim. Yani haroşa örgümüzü uygulayalım. Bakın böyle bu şekilde 3 diş haroşa sırası örelim. Şu kısmına geçtik patiğimizin. Evet, bakın böyle 1 2 3 diş haroşa sırası ördük. Şu an örgünün arka yüzüne geçtik. Burada renk geçişi yapıyorum ben. İstediğiniz sıralarda istediğiniz renk geçişlerini yapabilirsiniz. Şöyle bir diş haroşa sırası da bu rengimizle örelim. Şöyle renk geçişlerinde ilk ilmeği örüyorum. Yine tüm ilmekleri bu şekilde örelim. Renk geçişini yapalım. Evet, örgünün ön yüzüne geçtim. Yine ilmekleri ters olarak örüyorum ve bir diş haroşa sırası yapmış olacağım. Bakın şöyle. Bu şekilde sonrasında 3 diş haroşa sırası gri rengimle, bir diş haroşa sırası bakın böyle bu kiremit rengim ipimle, 3 diş haroşa sırası
gri rengimle. Bu şekilde sıralarımızı tamamlayalım. Sonrasını birlikte yapacağız. Evet, bakın sıraları bu şekilde tamamlamış olduk. İstediğiniz şekilde renk geçişlerini yapabilirsiniz. Toplam şöyle önden saydığımızda 12 diş haroşa sırası örmüş olduk. Şimdi gri rengime geçmiştim. Gri rengimizle örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde böyle örerek sırayı tamamlayalım. Evet, bir sırada gri rengimizle ördük. Şimdi örgünün arka yüzündeyiz. 9 tane ilmeğimizi örelim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmek bu tarafta şu topuk için ayırdık. 9 ilmek bu tarafta topuk için ayıracağız. 2 katı 18 ilmek de burada şöyle şu orta kısımda kalacak. O yüzden 4'ün katları şeklinde başlıyoruz. Şimdi 9 tane 2, 4, 6, 8, 9 tane ilmeğimizi ördük. Şimdi böyle geriye dönüyoruz. 9 tane ilmeğimizi böyle git gel yaparak sadece 9 tane ilmeğimizi öreceğiz. Şimdi geriye döndüm. Böyle 6 diş haroşa sırası ördüm ben. Şimdi öne geçtik. Diğer ilmekleri örmüyoruz. Sadece 9 ilmeğimiz üzerinden böyle örelim. Bakın şöyle. Böyle toplam 6 diş haroşa sırası örelim. Evet, bakın şu kısmı ayırdık. Şuradaki 9 ilmekle arkada ve önde ilmekleri ters olarak ördük. Haroşa örgüyü oluşturduk. Şu ilk sırayı saymıyoruz. Sonrasında 9 ilmekle 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra örmüş oldum ben. Bakın şöyle. Şimdi örgünün arka yüzünde bu 9 tane ilmeğimizi şimdi şu şekilde kapatarak gideceğiz. Böyle kapatalım. 2 ilmeği birlikte ters örelim. İlmeği diğer şeye geçirelim. 2 ilmeği birlikte ters örelim. İlmeği diğer şeye geçirelim. Bakın böyle ilmeklerimizi kapatarak ilerliyoruz. Şöyle. Bakın bu şekilde kapatmış olduk. Şu kısmını yapıyoruz. Şimdi burada bir tığ yardımıyla da ilmekleri alabilirsiniz. Ben şöyle bu şişimle aldım. Şöyle iç taraftan şöyle ilmeklerimi aldım. Bu şekilde ilmekleri şöyle şişimize alalım. 2, 4, 6, 7 tane ilmeğimiz oldu bu ilmeğimizle birlikte. Bakın aldığım ilmeklerim şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar sizlere göstereyim. Aldığım ilmekleri. Bakın şu tarafa. 6 diş haroşa sırası örmüştük. Şurası sıramız. Şimdi buradan böyle ben şişime ilmeklerimi aldım şöyle. Şöyle. Sizler isterseniz tığ yardımıyla da ilmekleri çıkartabilirsiniz. Bu son ilmekle birlikte 7 tane olacaklar. 9 ilmeğimiz vardı. 7 ilmek aldık. 2 ilmek eksiltmiş olduk. Şimdi böyle ilmeklerimizi şöyle örerek ilerleyelim. Evet, sırayı tamamladık. Bakın sırayı tamamladığımızda şöyle bir görüntü elde etmiş olacağız. Şuralar bizim şu kısım topuk kısmı oluyor. Orayı yapmış olduk. Şimdi tekrardan örelim. 9 tane ilmeğimizi. Şimdi bu taraftaki topuk kısmını oluşturacağız. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 9 ilmeği ördüm. Hemen geriye döndüm. Yine burada 6 diş haroşa sırası örelim. Döndüm.
9 ilmeği öreceğiz. Böyle başa gitmeden buradaki 9 ilmeğimizi böyle git gel yaparak örelim. Evet, bu kısmı da tamamlamış olduk. Bakın ilk sırayı saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 diş ördüm. Çünkü burası bu şekilde denk gelecek. 5 diş ördüm. Şimdi 6.'yı örerken ilmeklerimi böyle bitirerek ilerleyeceğim. Çünkü son ilmeğin bu tarafta kalmış olması gerekiyor. Şu tarafta değil, bu tarafta kalması gerekiyor. 6. sırayı örerken ilmeklerimi kapatıyorum. Böyle. Her iki tarafta da topuk kısmını, topuk oyuntusunu oluşturmuş olduk. Böyle ilmeklerimizin böyle 9 ilmeğimizden son 1 ilmeğimiz kaldı. Bakın böyle. Şimdi yine ben böyle bu şişimle ilmeklerimi alacağım. Böyle istediğiniz şekilde siz alabilirsiniz. İsterseniz bir tığ yardımıyla da alabilirsiniz. Bana böyle kolay geldiği için ben bu şekilde alıyorum. Böyle yine şöyle ilmeklerimi aldım. Kaç tane aldım? 2, 4, 5, 6 ve 7. de şişimde. Bakın şöyle ilmeklerimi böyle aldım. Dilerseniz bir tığ yardımıyla da alabilirsiniz. Şimdi bu aldığım ilmeklerimi örmeye başlıyorum. Böyle örelim. 36 olan ilmek sayımız 2 tane eksilmiş oldu. 2 tane diyorum. 7 ilmek olduğu için 2 bu tarafta, 2 bu tarafta eksilmiş oldu. 4 tane ilmeğimiz eksildi. 36 ilmekten geriye 32 tane. Evet, bakın böyle 32 tane ilmeğim kaldı. 2 ilmek bu tarafta, 2 ilmek bu tarafta eksilmiş oldu. 36 olan ilmek sayımızı 32'ye düşürmüş olduk. 32 tane ilmeğimizle böyle git gel yaparak yine haroşa örgümüzü örerek istediğimiz uzunluğa gelene kadar şu kısmı örmeye devam edeceğiz. Yine istediğiniz renk geçişlerini yapabilirsiniz. Şimdi burada 2 diş haroşa sırası örmüş oldum. Şu kısımdayız. Üçüncüyü de öreceğiz. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sıra daha aynı ilmek sayısıyla örmeye devam edelim. Evet, bakın böyle sıralarımı tamamladım. Şöyle renk geçişlerini bu sefer böyle yaptım. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şu topuk kısmından itibaren şöyle şu haroşaları sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 diş haroşa sırası örmüşüz şuradan itibaren. Şimdi diğer rengimi kestim. Artık onunla işimiz yok. Şimdi gri rengimizle devam edeceğiz. Evet, şimdi örgünün bakın çorabımızın ön tarafındayız ve ilk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini şöyle 2 2 ters öreceğim. 2 ilmeği birlikte alacağım. Ters olarak öreceğim. 2 ilmeği birlikte alacağım. Ters olarak öreceğim. Böyle ilmeklerimi 2 2 örerek azaltmış olacağım. Bu şekilde örmeye devam edelim. Evet, bakın böyle örgünün ters yüzünde de yine ilmekleri ters olarak ördüm. Şimdi yine patik çorabımın ön tarafına geldim. Burada ilmeklerimi böyle 2 2 ters örerek ilerliyorum ve tüm ilmeklerimi kapatıyorum. İlmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeği birlikte ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeği birlikte ördüm. Böyle ilmeklerimizi tüm işlemi aynı ilmeklerimize uygulayalım. Evet, son bir ilmeğim kaldı. Onu 2 kez ördüm. Şimdi ipimi biraz uzun keseceğim. Sonrasında bu ipimizle dikme işlemi uygulayacağız. Şu şekilde bebek patik çorabımızın örgüsünü tamamlamış olduk. Şimdi dikim aşamasına geçelim.
Evet, böyle ayakta duruşunu da sizlere göstermek istiyorum. Şöyle minik manken ayağımıza giydirelim. Böyle yumuşacık, ayağı kavralayan bir model. Bakın böyle aynı bir çorap şeklinde. Bakın şu şekilde. Şöyle. Bu şekilde ayakta duruşu da. Evet, şimdi burada kalan ipimizi, iğnemizi geçirdik. Şöyle ilmeklerimizi böyle birer tane atlayarak, aralarda boşluk bırakarak şöyle geçirelim şu ilmeklerimizi. Sonrasında böyle büzelim. Bakın şu kısmı, uç kısmı olacak burası. Şöyle delikli bir görüntü olmasın diye birkaç sefer dikebilirsiniz, dikmeye de bilirsiniz. Sonrasında şuradan başlayarak şu lastik örgü kısmına kadar dikme işlemi uygulayacağız. Şöyle bakın, iç taraftaki ilmekleri alıyorum. Şu şekilde değil, şöyle şu iç taraftaki karşılıklı ilmekleri alıyorum. Şöyle. Böyle tamamını dikelim. Evet, bakın böyle dikimini bitirdik. Şöyle çevirelim. Bu şekilde. Bakın. Böyle bebek çorap patiğimizi tamamlamış olduk. Videomuz için beğeni ve yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyorum. Yorumlar kısmından iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu modelimizle ilgili her türlü sorularınızı yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Her zaman cevaplamaya çalışıyorum.